Kazandıklarımla harcadıklarım arasında çok eşitsizlik oluyor. Ay sonu yine kredi kartına gidiyor ve borçlanıyorum. Bunu çözmenin bir yolu var mı? Tabii ki var aslında ama şuna bakmak lazım. Önce şu soruyla başlamak istiyorum. Finansal olarak hayatında hangi sonuçları yaratmaya gönüllüsün? Nihai hedefin ne? Nihai hedefin sadece ay sonunu getirmek mi? Nihai hedefin kredi kartının minimum borcunu ödeyen değil de kredi kartının tamamını her ay ödeyen biri olmak mı? Nihai hedefin önümüzdeki 6 ay içinde belki ikinci elde olsa bir araba alıp onun taksitlerini ödemeye başlamak mı? Nihai hedefin bir yatırım yapmak ve bununla bir birikime dönüştürmek mi? Önemli olan önce bir nihai hedefimizi koymak. Nihai hedefimi koyduktan sonra da bugünle arasında ne gibi fark var? Onu yaratabilmem için, onu yapabilmem için neleri yapmaya, neleri de yapmamaya özen göstermeliyim. Bunun için de bence en güzel günümüzdeki kontrol edebileceğimiz kendimiz yer kredi kartı ekstreleri. Kredi kartı ekstresini bir karne gibi düşün ve oradan kendimize not verelim. Hatta artık kredi kartlarında işte giyim kuşam diye ayrı veriyor, işte market alışverişleri ayrı veriyor, işte benzin vesaire giderleri ayrı veriyor. Böylece ben giderimin yüzdesinin harcamalarının nereye daha çok gittiğini görüntüleyebilirim önce ve oradan yola çıkarak belki ben size çok küçük küçük şeyler söyleyeceğim ama inanın bunların her biri önemli ve üst üste koyduğunuzda bir şey elde ediyorsunuz. Yani her sabah ben işe gittiğimde belki bir kahve markasından gidip kahvemi alacağıma filtre kahve makinamda sabahleyin evde kahvemi yapıp termosuma koyabilirim. Ya da gün içinde içeceğim suyu eğer her gün pet şişelerle dışarıdan satın alacağıma cam bir kendime termos edinip günlük su ihtiyacımı belki o cam termosta yanımda taşıyabilirim. Bazı yerlere veya ben her gün işe giderken işte bir yere kadar yürümek zor geldiği için taksiye biniyorsam o taksi yerine ben bunu çok yaptım daha evvel gerçekten şık bir iş kıyafetimin altına sneaker ayakkabı giyerek spor ayakkabımla çorabımla metroya kadar yürüyüp sonra çantama onu atıp iş yerine vardığımda kendi iş yerindeki kıyafetime uygun diğer deri ayakkabımla değiştirdim. Böylece hem günlük olarak bir yürüyüş yapıp rutin spor yapıyordum hem de her gün ödeyeceğim taksi parasından işte ayda 20 gün diyelim ki bir savingim oluyordu. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda ben günlük su paramı, kahve paramı, taksi paramı gibi veya belki kozmetiğe bir kadınsak veya belki kıyafete veya belki dışarıda arkadaşlarımla alkollü içecek için harcadığım zamana ve paraya bunlara karşı harcadığım paraları döktüğümde ne kadar bunlardan fedakarlık edebilirim, ne kadar değiştirebilirim ve bunların benim aylık bütçeme ne kadar katkısı olur, ihtiyacım olacak nihai hedefime giderken nasıl bir birikim yapabilirsem buralardan save ederek nasıl birikim yapabilirim ve beni oraya taşıyabilir. Evet bunların hepsi size çok küçük geliyor olabilir, çok basit gelebiliyor olabilir. Hayır canım enflasyonun, pahalılığın böyle olduğu bir dünyada, bir ülkede bunlar mümkün değil. Kahve parasıyla olmaz. Olur. Emin olun nihai hedefinizi de doğru set ederseniz hepsi mümkün olur. Sadece alışkanlıklarımız, duygu, düşünce ve inançlarımız da yan yana koyduğumuzda bunların arasında durumumla nihai hedefim arasında doğru bir köprü kurarsam, sağlamlaştırırsam bu köprüyü gerçekleşmesi de mümkün olur.